PWM, açılımı Pulse Width Modulation, yani darbe genişlik modülasyonu, veri iletimi, şarj aletleri, ses uygulamaları, LED kontrolü ve özellikle motor sürücülerinde kullanılır. İsmine ve kullanım alanlarına değindik. Peki şimdi de anlamına bakalım. Örneğin 5 voltluk bir DC kaynağımız olsun ve bununla bir lamba yakalım. Lambamız hep aynı şiddette yanar. Işık şiddetini arttırıp azaltmak istersek, voltaj değerini değiştirmemiz gerekir. Bunun için bir potansiyometre kullanabiliriz. Fakat bu şekilde enerjiyi, direnç üzerinde ısıya dönüştürüp boşa harcamış oluruz. PWM ile bu voltajı dijital olarak değiştirirsek boşa giden enerjiyi ortadan kaldırırız. Daha iyi anlamak için voltaj zaman grafiği üzerinden bakalım. Örneğin 5 voltluk bir pil ile LED'imizi yarı parlaklığında yakmak istiyoruz. En temelde yarım saniye yakıp, yarım saniye söndürürsek bunu sağlamış oluruz. Fakat gözümüz bunu fark eder ve sadece yanıp sönen bir LED görürüz. Biz bu yanıp sönme sürelerini bir saniye içine eşit bir şekilde dağıtırsak, PWM tekniği kullanmış oluruz. Toplamda yarım saniye, yani 500 milisaniye yanma süresi, 500 milisaniye sönme süremiz var. PWM frekansımız 100 Hz için, iki süreyi de frekansa bölersek, 5 milisaniye yanma, 5 milisaniye sönme süresi elde ederiz. Yanma ve sönme süreleri toplamına da periyot diyoruz. Yanma süresinin periyoda oranı da duty cycle olarak isimlendirilir. Bu değer ile voltajın ne kadarını kullandığımızı hesaplayabiliriz. Örneğin 5 volt güç kaynağına bağlı LED'imiz, 6 milisaniye yanıp, 4 milisaniye sönük kalıyorsa, voltajın %60'ını kullanıyoruzdur. LED'in üzerine gelen voltaj 5 volt, çarpı %60, eşittir 3 volttur. Şimdi Arduino ile bir örnek yapalım. 5 milisaniye yanma, 5 milisaniye sönme süresi olsun. 1 saniyenin, periyota bölümünden, frekansımız 100 Hz oluyor. Parlaklık farkını görebiliyoruz. Fakat Arduino'da PWM kullanmanın farklı bir yöntemi var. Arduino'nun datasheet'ine bakarsak, PWM için özel bacaklarının olduğunu görürüz. 490 ve 980 Hz'lik frekanslara sahipler. Frekanslarının yüksek olması veri iletişim hızının da yüksek olmasını sağlar. Bu bacaklarda PWM kullanmak için de analog write komutunu kullanıyoruz. Bu bacaklar 8 bitlik bir değer çıkarırlar. Yani 0 ile 256 arasında değerler girmeliyiz. Örneğin %50 PWM değeri için 128 çıkış değeri kullanıyoruz. Hemen 3 nolu PWM bacağıyla bir örnek yapalım. Her defasında A değişkenimizi 2 ile çarpıyoruz ve değerimizi LED'e gönderiyoruz. Bu şekilde farklı değerler için farklı voltaj çıkış değerleri elde ediyoruz. Arduino ile bir potansiyometre örneği yapalım. Analog girişe gelen voltaj değerini potansiyometre ile değiştiriyoruz. Artma ya da azalmaya göre çıkıştaki voltaj değerimiz de değişiyor. Analog girişler veriyi 10 bit şeklinde okur. Yani 0 ile 1024 arası bir değer alırız. Bu değeri 8 bite yani 0 ile 255 arası bir değere dönüştürmeliyiz. Bunun için iki yöntem kullanılabilir. İlki alınan değeri 4'e bölmek. İkincisi ise map fonksiyonu. Şimdi map fonksiyonu ile bir örnek yapalım. Potansiyometremizi analog 5 girişine bağlıyoruz. Ve okuduğumuz değeri map fonksiyonu sayesinde 0 ile 255 arası bir değere dönüştürüyoruz. Ve bu değeri 3 nolu çıkıştan LED'e gönderiyoruz. Parlaklık değişimini daha net görebilmek için videoyu karanlık bir ortamda çektim. Arduino ile PWM ürettik, peki başka şekilde de PWM üretebilir miyiz? Bunun için üretilmiş bir entegre var, NE555. Şimdi de ona bakalım. NE555, ismini içerisindeki 3 adet voltaj bölücü 5K dirençten alır. Çalışma gerilimi 5 ile 15 volt arasıdır. Monostable, bistable ve astable olmak üzere 3 modu vardır. Biz PWM üretmek için astable modunu kullanacağız. Bu entegrenin güzel yanı istediğimiz frekansta kare dalgalar üretmemize olanak sağlamasıdır. Şimdi kısaca hesaplamalarına bakalım. 3 farklı değişkenimiz var, bunları değiştirerek istediğimiz değerleri elde edebiliriz. Hesaplamalar biraz karmaşık gelebilir.
Bunun için hazır internet sayfaları var. Açıklamaya linkini ekledim, isterseniz oradan kullanabilirsiniz. Şimdi internet sayfasında hesaplamaları yaptıralım. Kapasitör ile frekansımızı ayarlıyoruz. 100 nanofarad için 687 Hz iken, 10 nanofarad için 10 kat artarak 6871 Hz oldu. R1 ve R2 dirençleri ile de duty cycle değerimizi değiştiriyoruz. Ben R1 değerini sabit tutup R2 direnci yerine 10K potansiyometre kullandım. Bu şekilde duty cycle oranını değiştireceğiz. Periyotlarımız da milisaniyelerden mikrosaniyelere kadar düşüyor. Belirlediğimiz değerlere göre en düşük duty cycle oranımız %52, en fazla %99 olacak. Şimdi devremizi kurup sonuçları görelim. Devre şemamız bu şekilde. R2 direnci yerine potansiyometre eklerken, yandaki bacaklarına birer diyot ekliyoruz. Daha hızlı oldukları için ben zener diyotlar ekledim. Entegremizin çıkış gücü düşüktür. Büyük yükleri kontrol etmek istersek araya şekildeki gibi bir MOSFET ekleyerek kullanabiliriz. Örneğimizdeki DC motor MOSFET'siz de sürülebilir. Fakat elimde daha büyüğü yoktu. Önemli olan kullanım şeklini görmek.